Dünya alarma geçti. Şu an birçok ülke yakıt krizi nedeniyle sıkı önlemler almaya başladı. So this is Cuba, and there is no electricity anywhere because there's no oil, there's no energy. Fabrikalar onunla ayakta duruyor, ordular onunla hareket ediyor, ülkeler onun için savaşıyor ve siz her sabah arabanıza bindiğinizde sadece bir tuşa basıp hayatınızı kolaylaştırıyorsunuz. Peki hiç düşündünüz mü? O tuşa bastığınızda hiçbir şey olmasaydı? Yakıt dünyanın en güçlü sıvısı. Yaklaşık 360 milyon yıl önce Devonian döneminde okyanuslar dağa sığdı ve bu sularda fitoplankton ile zooplankton mikroorganizmaları ördüklerinde dibe çöktü. Zamanla üzerleri kum ve çamurla kaplandı. Basınç ve ısı etkisiyle bu kalıntılar ham petrole dönüştü. Ham petrol ise rafinerilerde fraksiyonlu damıtma ile farklı yakıtlara ayrılır. En hafif bileşikler tepeden çıkar. LPG ile nafta. Ortadan benzin, jet yakıtı, kerosen. Alttan dizel ve mazot. En dipten ise asfalt ve katran. Ve tüm bunların sonucunda dünyada günde yaklaşık olarak 100 milyon varil yakıt harcanıyor. Coğrafya kader mi bilmem ama şimdi şunu düşünün. Neden bazı ülkelerin toprağı altın gibi, bazılarınki ise sadece toprak? Cevabı ise milyonlarca yıl öncesinde. Bugün Orta Doğu dediğimiz yer bir zamanlar tropik ve sığ bir denizdi. Bu denizde yaşayan sayısız canlı öldüğünde dev petrol yataklarına dönüştü. Rusya'da ise hikaye biraz daha farklı. Bugünkü Sibirya ovaları eskiden dev bir denizin iç bölgesiydi. Bu denizin bıraktığı tortullar zamanla petrol oluşumuna yol açtı. Venezuela'da petrol Orinoco havzasında biriken kalın tortul tabakaların içinde oluştu. Norveç'te ise petrol Kuzey Denizi'nin altında eski deniz tabakalarının derinliklerinde bulunur. Kısacası petrol ülkelerinin çoğu eskiden denizlerle kaplıydı ve hepsinin bir ortak noktası var: jeolojik şans. Ama şunu unutmayın, bu şans aynı zamanda bir tuzak da olabilir. Petrolü olan her ülke zengin değil ve zengin olan her ülke petrolü doğru kullandığı için zengin. Norveç her damla petrolü gelecek için biriktirdi. 1990'larda kurduğu dev petrol fonu bugün 1.7 trilyon dolara aştı. Bu dünyanın en büyük egemen varlık fonu ve bu para her Norveçli'ye ait. Eğer petrol doğru kullanılırsa miras, yanlış kullanılırsa bir lanet oluşur. Bir ülkenin petrol sahibi olması ne demek biliyor musunuz? Bu sadece arabalar için yakıt demek değildir. Petrol ekonomik devrim demek. Bir ülke için 4 büyük avantaj anlamına gelir. Birinci avantaj doğrudan gelir. Suudi Arabistan'ın yıllık petrol geliri 300 milyar doların üstünde. Bu para yollar inşa eder, hastaneler kurar, orduları besler. İkincisi istihdam yaratır. Petrol sektörü dünya genelinde doğrudan olarak milyonlarca, dolaylı olarak ise milyonlarca iş yarattı. Jeologlar, mühendisler, nakliyeciler, rafinerici işçiler. Üçüncüsü ise teknolojik altyapı. Petrol geliri olan ülkeler bu parayla teknolojiye yatırım yaptı. Körfez ülkelerine bir bakın. 40 yıl önce çöldü, bugün dünyanın en modern şehirleri orada. Son avantajı ise jeopolitik güç. Petrolü olan ülke masada söz hakkı kazanır. OPEC'in kararı ile dünyanın diğer ucundaki bir fabrika kapatılabilir. Bu sıradan bir ekonomik araç değil, bu jeopolitik bir silahtır. Ama bir de madenin ters yüzü var. Petrol bağımlısı ekonomiler kırılgandır. Fiyatları düştüğünde bütçe çöker. 2014-2016 petrol krizi sırasında Venezuela neredeyse iflas etti. Nijerya döviz bulmakta zorlandı. Rusya'nın ekonomisi ciddi ölçüde küçüldü. Tek bir ham maddeye yaslanmak daima risklidir. Şimdi gelelim hepimizin cebini yakan asıl soruya. Neden yakıt zamlanır? Neden her zam sadece arabayı değil her şeyi etkiliyor? Ham petrolün fiyatı borsada belirlenir. Brent Crude. Bu fiyat küresel ve onu belirleyen şeylerden ilki OPEC'in kararları. 23 ülkeden oluşan bu kartel üretimi kısarsa fiyat artar. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında OPEC üretimi kıstı. Avrupalılar yakıt için devlet desteği bekledi. Diğer madde ise savaş ve jeopolitik kriz. Orta Doğu'da bir çatışma çıktığında petrol fiyatları refleks gibi fırlar. Çünkü piyasa korkar ve korku fiyatları gerçekten arttırır. Kendi kendini doğrulayan bir kehanet gibi. Ama fiyatları belirleyen en önemli etkenlerden biri ise döviz kuru. Petrol dünyada dolarla alınıp satılır. Eğer bir ülkenin fiyatı dolar karşısında değer kaybediyorsa aynı miktarda zam gelmese bile fiyatlar artar. Yani zam yapılmadan bile zamlanmış olur. Son önemli etken ise vergiler. Bazı ülkelerde pompadaki fiyatın %50'sinden fazlası vergi alınır. Yani devlet yakıtı bir kamu geliri aracı olarak kullanır. İngiltere'de petrolün neredeyse %60'ından fazlası vergi. Ve işte domino etkisi burada başlar. Yakıt zamlanır, nakliyecinin maliyeti artar, o maliyet markete yansır, marketin maliyeti ise size yansır. Enflasyon yükselir, Merkez Bankası faiz arttırır, krediniz pahalanır, kiranız artar. Hepsi tek bir damla yüzünden. Şimdi size en korkutucu soruyu sormak istiyorum. Yakıt olmazsa ne olur? İlk 24 saat benzin istasyonları boşalır, panik başlar, insanlar ne kadar yakıt kaldıysa depolarına doldurur. Marketlerde raflar boşalmaya başlar. Çünkü market raflarını dolduran kamyonlar artık hareket edemez. İlk hafta bile gıda dağıtımı durur ama büyük şehirlerde marketlerin 3-5 günlük stokları vardır. Tarım makineleri çalışmaz, hasılat yapılamaz,
Hastaneler jeneratörlerle ayakta durmaya çalışır. Ama jeneratörler de dizel ister ve hastaneler de bu konuda önemli ölçüde çalışmayı durdurur. İlk ay sanayi tamamen durur, ihracat sıfırlanır, döviz geliri kalmaz. Para değer kaybeder, hiperenflasyon başlar ve toplumsal düzen kırılmaya başlar. Bu hayal değil. 2022'de Sri Lanka tam olarak bunu yaşadı. Yakıt tükendi, hükümet çöktü ve Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı. Halk Cumhurbaşkanlığı sarayını bastı. Lübnan'da ise elektrikler günde sadece birkaç saat geliyordu. Çünkü elektrik santrallerini çalıştıracak mazot yoktu. Hastaneler kapandı, işletmeler göç etti ve bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olan Beyrut tamamen karanlıkta kaldı. Yakıt modern uygarlığın görünmez omurgasıdır. Onu görmezseniz ona dokunamazsınız. Ama o olmadan her şey durur. Bu senaryo sadece tarihte değil, şu anda yaşanıyor. Size az önce anlattıklarım tarihte kalmadı. Şu an dünyada onlarca ülke tam olarak bu senaryoyu yaşıyor. Ve aldıkları önlemler tarihte daha önce görmediğimiz türden. Sri Lanka'da artık yakıt almak için telefon şart. Her araç sisteme kayıtlı. Her doldurmada QR taranıyor. Haftalık limit otomobiller için 15 litre, motosikletleri için sadece 5 litre ve haftanın bir günü çarşamba günü resmi tatil edildi. Çünkü çalışmak için yakıt yok. Myanmar'da hükümet daha da ileri gitti. Tek sayı plakalı araçlar yalnızca tek sayı günlerde çıkabiliyor. Çift sayı plakalı araçlar ise çift sayılı günlerde. Bu sadece yakıt tasarrufu değil. Bu devletin sokakları artık kontrol altına almaya başlaması demek. Vietnam hükümeti vatandaşlarına resmi bir çağrıda bulundu. Bisiklet kullanın, araçları paylaşın ve mümkünse evden çıkmayın, uzaktan çalışın. Yeni Zelanda 1979'a uyguladığı ve tarihe geçen bir politikayı yeniden masaya yatırdı. Araçsız gün. Her sürücü haftanın bir gününü seçiyor ve o gün araba kullanmak yasak. 2026'da ultra modern bir ülke yarım asır önceki bir çözüme geri dönüyor. Avrupa'da ise ilginç bir durum yaşanıyor. Slovenya yakıtı sübvanse ettiği için fiyatları komşu ülkesi olan Avusturya'ya kıyasla %25 daha ucuz. Ve bu yüzden Avusturya vatandaşları sınırı geçip Slovenya'da yakıt doldurmaya başladı. Bu yakıt turizmi öyle büyüdü ki hükümet kişi başına günlük 50 litre sınır koymak zorunda kaldı. Pakistan'da haftada 4 gün çalışma, Bangladeş'te üniversiteler kapalı, günlük 5 saat elektrik kesintileri, Kenya'da stoklar tükenmek üzere ve sadece Nisan'a kadar dayanabilecekler. Güney Afrika'da eyaletten eyalete yakıt dağıtımı askeri gözetim altında. Tüm bunlar şu anlama geliyor. Dünya artık yakıtı bir hak olarak değil bir ayrıcalık olarak görüyor. Ve pek çok ülkede bu ayrıcalık günden güne azalıyor. Şu an dünya üzerinde birçok insan yakıt ne zaman bitecek diye düşünmeye başladı. Ve sonra ne olacak biliyor musunuz? Bu durum hikayenin sonunu getirir mi bilinmez ama bilim adamları şu an yeni bir cevap arıyor. Güneş, rüzgar, hidrojen, füzyon ve belki başka bir şey. Belki bir gün ülkeler artık yakıt için savaşmak zorunda kalmayacak. Ama o gün gelene kadar şunu unutmayın. Pompadaki o sayı sadece yakıt fiyatı değil, dünyanın durumunun fiyatıdır. Yakıt şu an dünyanın en güçlü sıvısı. Videomuz buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.